Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimizde Kürt siyasetinin ve tabii modern Irak tarihinin en önemli figürlerinden birine odaklanıyoruz. Celal Talabani. Evet, Mam Celal. Aynen, Kürtlerin Mam Celal yani Celal amca dediği kişi. Elimizde çeşitli biyografik kesitler, siyasi analizler var. Amacımız Irak'ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı'nın o karmaşık rolünü, mirasını şöyle bir kısaca anlamak. Hadi başlayalım istersen. Başlayalım. Talabani gerçekten de çok ilginç bir kariyere sahip. Yani düşününce dağdaki Peşmerge komutanlığından Evet, tutup Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı sarayına uzanan bir yolculuk bu. inanılmaz bir geçiş. Kesinlikle. Ama sade bir lider değil bence. Aynı zamanda hem Kürt grupları arasında hem de Irak içindeki farklı kesimler arasında sürekli bir köprü kurma çabası içinde olmuş bir diplomat. Hı. Onun hikayesi aslında Orta Doğu'daki o güç dengelerini, kimlik siyasetini anlamak için önemli ipuçları sunuyor bize. Kesinlikle. Peki biraz başa dönersek, 1933 doğumlu hukuk eğitimi almış ve çok genç yaşta siyasete atılıyor. Evet, genç yaşta. Kaynaklar diyor ki başlangıçta Mustafa Barzani liderliğindeki KDP içindeymiş ama sonra Barzani'nin liderlik anlayışına itirazları başlıyor. O farklılaşma orada başlıyor. Ve sonuçta 1975'te kendi partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği yani KYB'yi kuruyor. Bu önemli bir ayrışma sanırım. Çok önemli çünkü KYB, KDP'nin o daha aşiret temelli yapısına bir alternatif sunuyor. Yani daha şehirli, entelektüeller, sol eğilimli kesimler, hatta kadınlar. Evet, daha çoğulcu bir yapı hedeflemiş. Aynen öyle. Daha çoğulcu bir yapı. Bu da tabii Kürt siyasetinde ciddi bir farklılaşma demek. Ve KDP ile 10 yıllarca sürecek bir rekabeti de başlatıyor. Hatta kaynaklar 90'lardaki iç savaşa kadar gittiğini söylüyor bu rekabetin. Maalesef evet, iç savaşa kadar varıyor iş ama Talabani'yi belki de farklı kılan şey o bilinen pragmatizmi. Yani bir yandan Saddam rejimine karşı savaşıyor, Çok sert bir mücadele. hem de nasıl? Enfal gibi, yani o korkunç katliamlara tanık oluyor. O dönemde İran'a sığınmak zorunda kalıyor hatta. Evet, o bilgiyi atlamayalım. Ama öte yandan dün belki rakip olduğu Mesut Barzani gibi isimlerle yarın stratejik ittifaklar da kurabiliyor. İşte bu ilginç. Hem silahlı mücadele hem diplomasi. Tam olarak bu. Hem dağdaki komutan hem de masadaki politikacı. Bu ikisini bir arada yürütebilmesi onu özel kılıyor bence. Özellikle 2003 sonrası Irak'ın yeniden yapılandırılmasında kilit bir rol oynadığı belirtiliyor. Ve tabii 2005'te Cumhurbaşkanı seçilmesi. Bu Kürtler için hem sembolik hem de politik olarak inanılmaz bir dönüm noktasıydı. Tabii görev süresince federal anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunuyor, Kürt bölgesinin yasal statüsünü, Peşmerge'nin özelliğini güvence altına almaya çalışıyor. Evet, o anayasal güvenceler önemliydi. Peki Kürt devleti konusundaki tavrı, hani hep tartışılır ya, Evet, kaynaklarda geçen bir sözü var. Bağımsızlık bir hak ama her hak akılla savunulmalı. evet, bu söz onun yaklaşımını özetliyor aslında. Yani federalizmi Irak içinde geniş özelliği daha gerçekçi buluyordu anlaşılan. Tam bağımsızlık yerine. Evet, yani onun için Kürtlerin Irak içindeki güvenliği ve statüsü belki de bağımsızlık hayalinden o an için daha öncelikliydi. Bir de Kürt birliğine vurgusu var. Kürtlerin birliği Kürdistan'ın bağımsızlığından daha önemlidir, diyor. Bu da ilginç bir vurgu. Çok manidar. Cumhurbaşkanlığı tabii Kürtlerin Bağdat'taki ağırlığını arttırdı. Ama dediğin gibi bu çok hassas bir denge işiydi. İp üstünde yürümek gibi. Aynen öyle. Bir yandan Kürt haklarını savunacaksın, diğer yandan o paramparça Irak'ı bir arada tutmaya çalışacaksın. Etnik, mezhepsel fay hatları. Türkiye ile ilişkileri de inişli çıkışlı olmuş sanırım. PKK konusunda arabuluculuk rolleri üstlenmiş ama bazen de sert açıklamaları olmuş. Evet, o bir kediyi bile vermem çıkışı mesela. 2007'deydi sanırım. Ama genel olarak diyalog kanallarını hep açık tutmaya çalıştığı görülüyor. Bu denge politikası onun Cumhurbaşkanlığının ana teması gibi duruyor yani. Kesinlikle. Etrafı ateş çemberi olan bir ülkede bir tür istikrar arayışıydı belki de. Ancak kaynaklar bu pragmatizminin zaman zaman özellikle KDP ile rekabetin kızıştığı anlarda bazı Kürt çevrelerince eleştirildiğini de söylüyor. Doğrudur, eleştiriler de olmuştur mutlaka. Ve sonra 2012'de o talihsiz felç olayıyla aktif siyasetten çekiliyor. Vefatı da 2017'de tam da Barzani'nin bağımsızlık referandumundan hemen önce.
Evet, o zamanlama da çok konuşuldu. Hatta KYB'nin referandumdaki o biraz çekimser tavrının Talabani'nin mirasıyla, onun yokluğuyla bağlantılı olduğu yorumları da yapıldı. Anladım. Peki, tüm bunlardan nasıl bir özet çıkarabiliriz? Yani Mam Celal'in mirası nedir sence? Bence en kalıcı mirası şu olabilir: Kürtlerin sadece silahla değil, asıl olarak diplomasiyle, hukukla, yani akılcı siyasetle kalıcı kazanımlar elde edebileceğini göstermesi. Yani sadece dağ değil, masa da önemli. Kesinlikle. Silahın tek başına yetmediğini, siyasi manevranın, hukukun ve diplomasinin sonuç almak için şart olduğunu belki de herkesten önce o gördü. Onun sıkça dediği o birlik, bilgi ve bilgilik vurgusu. Evet. Ardında bıraktığı önemli bir mesaj bence. Peki, o zaman dinleyicilerimiz için de üzerine düşünecek bir soruyla bitirelim. Talabani'nin temsil ettiği o denge, bir yanda Kürt ulusal kimliği, diğer yanda Irak federalizmi, bugünün o karmaşık hatta paramparça Orta Doğu'sunda hala bir geçerliliği olabilir mi? Güzel soru. Yani onun o farklılıklar arasında köprü kurma çabasından, pragmatizminden bugün ne gibi dersler çıkarılabilir? İşte bu kaynakların ötesinde hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir nokta sanırım.